Uyanıksınız. Kas gevşetici etkisi nedeniyle hiçbir reaksiyon veremiyorsunuz ve ağrıyı da hissediyorsunuz. Bu korkunç bir travma. Yani bu olacak iş değil ama bu hakikaten de sadece Amerika'da değil, Türkiye'de de muhtemelen buna sebebiyet veren anestezist arkadaşın başını derde sokacak bir durum. İkinci ihtimal, farkındayım, ağrı duymuyorum. Bu kabul edilebilen bir şey. Siz bir şey hatırlamıyorsunuz. Ne ağrı duymuşsunuz, ne ameliyatla ilgili herhangi bir konuşmayı hatırlamıyorsunuz. Hiç ortada bir şey yok. Ama aslında bir kenara, bilinçaltına böyle bir şey gidiyor. Biz bunu ne yazık ki belirleyemeyiz de. Hastanın derinliği, anestezi derinliğiyle bunu ortaya koyamayız. Üstelik ameliyattan sonra hasta da bunu somut olarak ifade edemez. Çünkü aslında hatırladığını hatırlamıyor. Ama bir kenara bunlar birikebiliyor. Daha önceki videolarda hep anestezi korkularından bahsettik ya. Belki de bu anestezi korkusunun temeli izlediğimiz bir filmden kaynaklanıyor olabilir. Size de denk geldi mi bilmiyorum. Denk gelmez olur mu? Başımızın belası. Evet. Yani kişi ameliyathanededir, anestezi verilmiştir, her şeyi hissediyordur ama sesini çıkaramıyordur. Var mı böyle bir şey? Var. Olabiliyor. Ama ilk videoda da bahsetmiştik. Bunlar çok düşük oranlarda olan ve bazı ameliyatlarda olabilen şeyler. Hangi ameliyatlarda biraz daha sık olabilir o filmden bağımsız olarak söyleyeyim. İlk videoda da söylemiştim. Mesela bir ağır travma, trafik kazasıyla gelmiş bir hasta. Çok ciddi kan kaybı var, tansiyonu düşük. Ben şimdi buna normal dozda anestezi verirsem, ilaçları verirsem tansiyon daha da düşecek çünkü damarları da genişletiyor. Kan kaybı da artacak. Hastayı kaybetme ihtimalimiz var. Ben burada olabildiğince yüzeyel bir anesteziyle işe devam ettirmek zorundayım. Zaten bu arada da hastadan acayip travma geçirmiş bir insan. Acayip adrenalin salgılanıyor. Adam zaten içinden de uyanıklığını devamlı tetikliyor. Bu insan da evet hatırlayabilir. Eski zamanlarda artık o kadar değil. Kalp ameliyatlarında yine çok yüzeyel bir anestezi uygulanırdı ve o yüzeyel anestezi hani söylemiştim ya başka ilaçlarla kombine edilerek ödün veriliyor. Yüksek oranda opioidler, morfin türevleri verilerek yapılırdı. O ameliyatlarda hatta cerrahın konuşmaları hatırlanırdı. Böyle şeyler olurdu. Bazı kadın doğum sezaryen ameliyatlarında bebeğe bebeğe anestezi gitmesin diye bebek çıkana kadar yüzeyel anestezi uygulanır ki bu da aslında eski zamanlarda kaldı. Bu da pek karşılaştığımız bir şey değil. Zaten çok kısa bir süredir o. Hani onu duysanız bile çok da belki de önemli değil. Bunlar da olabilir. Bunun dışında çok da mümkün değil. Önce bu bakımdan içleri rahat edelim. Daha sonra ikinci şeyi söyleyeyim. Artık monitorizasyon üzerine konuşuyoruz. Hastanın izlemi. Çünkü ameliyat sırasında devamlı izlediğimiz sistemler var. Solunumunu izliyoruz. Oksijenlenmesini. Karbondioksitini elimine etmesini izliyoruz. Kalbini, tansiyonunu izliyoruz. Şimdi rutine ve vücut ısısını izliyoruz. Hemen hemen rutine girmekte olan veya en azından daha yüksek riskli hastalarda bayağı rutin olan bir diğer izlememiz de anestezi derinliği monitörü. Eskiden bunun güvenilirliği üzerine soru işaretleri vardı. Ama artık teknolojisi de gelişti. Nörolojiden bilinen elektroensefalografinin bir türevi ve orada biz EEG dalgalarını da görüyoruz modern aletlerde. Anestezi derinliğini biz bu şekilde takip edebiliyoruz ve bunu takip ettiğimiz hastalarda çok da mümkün gözükmüyor. Olur mu yine? Evet, hiçbir şeye, daha önceki videolarda da söyledik, hiçbir şeye olmaz öyle şey diyemeyiz. Ama bu endişe edilemeyecek derecede düşük bir ihtimal doğrusu. Bu awareness diye geçiyor. Türkçe'de çok güzel çeviremediğimiz için çok sevmem ama İngilizce. Farkındalık gibi mi? Evet ama tam hele ki bu yani awareness başka yerlerdeki farkındalık hani moda terimi farkındalığı şey yapabiliriz ama belki de ameliyattaki awareness tam farkındalık diye çeviremeyebiliriz. Yine de tamam farkındalık diyelim ama awareness'ı kastettiğimi de söyleyelim. Şimdi bunun birkaç seviyesi var. En kötü seviyesi uyanıksınız. Kas gevşetici etkisi nedeniyle hiçbir reaksiyon veremiyorsunuz ve ağrıyı da hissediyorsunuz. Bu korkunç bir travma. Yani bu olacak iş değil ama bu
hakikaten de sadece Amerika'da değil, Türkiye'de de muhtemelen buna sebebiyet veren anestezist arkadaşın başını derde sokacak bir durum. Bu kötü. Allah korusun. Kimsenin başına, yani ne hastanın ne doktorun başına böyle bir şey vermesin. Hasta sonra hatırlıyor mu peki? Bunu hatırlar. Farkındayım. Ağrıyı da duyuyorum. Bu korkunç bir şey. Çok, ama hareket edemiyorum. Çünkü kas gevşetici etkisindeyim. Bu yani hakikaten korkunç bir şey. İkinci ihtimal, farkındayım, ağrı duymuyorum. Bu kabul edilebilen bir şey. Hatta bazı ameliyatlarda bu ihtimal üzerine konuşuyor. Çünkü biz ağrı kesmek için başka bir yöntem, epidural anesteziyi kombine ederiz. Epidural anesteziyle ağrınızı keseceğiz. Ameliyatı oldukça yüzeyel tutacağız. Anesteziyi oldukça yüzeyel tutacağız diye bunu söyleriz. Bunun gerekli olduğu hastalara. Bunu hatta ben bunu bilerek yaptık ama bir hekim arkadaş, kritik yani hekim abimiz, hocamız idi. Ben oldukça gençtim. Yüzeyel bir anestezi yapmamız gerekiyor. Epiduralle kombine ettik. Konuşmalardan haberiniz olacak dedik ama zaten onda bu travmayı çok beklemiyorsun. Çünkü zaten cerrah o da bilir yani nelerin geçtiğini. Hakikaten ameliyattan sonra benim hatırlamadığım kadar netlikte sen cerraha şunu dedin. O da rahmetli Göksel Kalaycı'ydı, hatta çok sevdiğim göz cerrahisi hocası, Allah rahmet eylesin. Sen Göksel Bey'in arkadaşıydı. Sen Göksel'e şunu dedin, Göksel Bey sana küfretti diye hatta şeylerini, bütün replikleri hatırlıyordu. Bu önceden konuşulup ayarlanmadığı sürece bu da korkunç bir şey. Şimdi birazcık daha hani anekdotal, enteresan olduğu için söylemek istediğim diğer awareness'lar var. Şöyle bir şey, siz bir şey hatırlamıyorsunuz. Ne ağrı duymuşsunuz, ne ameliyatla ilgili herhangi bir konuşmayı hatırlamıyorsunuz. Hiç ortada bir şey yok. Ama aslında bir kenara, bilinçaltına böyle bir şey gidiyor. Biz bunu ne yazık ki belirleyemeyiz de. Hastanın derinliği, anestezi derinliğiyle bunu ortaya koyamayız. Üstelik ameliyattan sonra hasta da bunu somut olarak ifade edemez. Çünkü aslında hatırladığını hatırlamıyor. Ama bir kenara bunlar birikebiliyor. İşte o cinsi, o posttraumatik stres sendromuna sebebiyet verecek şeylerden bir tanesi bu oluyor. Anekdotal, ben bu çalışmaya çok inanmamıştım ama enteresan olduğu için belki bu izleyici için de ilginç olabilir. 90'larda yapılan ya da yapıldığı iddia edilen bir çalışma. Dediğim gibi çok fazla iddialı bir çalışma. Hastalara ameliyattan sonra hiçbir şey konuşulmamış hastalara golf kelimesi size neyi anımsatıyor diye soruluyor. Bunların işte %80'i spor olan golfü hatırlıyor. İşte %18'i diyelim bir otomobil tipi olan golfü hatırlıyor. %2'si de o sıralarda Körfez krizi vardı hatta. Golf kriz, o golfü hatırlıyor. Diğer çalışma grubu ise ameliyat sırasında ve üstelik de hiçbir şey hatırlamayacak kadar derin anestezi sırasında otomobil markası, otomobil tipi olan golf hakkında kulaklıkla devamlı bir şeyler anlatılıyor. Bu hastaların önemli bir kısmı ameliyattan sonra golf size neyi hatırlatıyor denince otomobil golf. Ve o hasta kulaklıkla ona golfün anlatıldığından da haberdar değil. Bu cins awareness, bu enteresan işte. Bunun altından nasıl kalkılır onu kimse bilmiyor ama bu çalışmada çok güvenilir bir çalışma değil. Bu çalışma işte belki bu cins birazcık da şarlatanca olan çalışmalardan bir tanesi diye düşünebiliriz ama enteresan, böyle bir şey var. Implicit memory deniyor buna. Yani siz bunu farkında değilsiniz. Explicit değil, dışa vuracağınız bir şey yok. Implicit memory'nize bu ekleniyor. İçerlek hafıza mı diyelim buna? İçerlek hafızanıza bu ekleniyor. Bu posttraumatik stres yaratabilir. Bu daha çok bünyeye mi bağlı? Kişinin bağışıklık sistemine mi bağlı? Bu bağışıklık demeyelim. Bağışıklıkla ilgisi yok ama belki de kromozomlara bağlı. Bunların araştırması yapılmış değil ama bazı kromozomlardaki farklılıkların, örneğin postoperatif ameliyat sonrası ağrıya, ameliyat sonrası ağrıda kullanılan ilaçlara olan duyarlılığa falan çok bağlı olduğu gösterilmiş durumda. Ama bu daha çok su götürür. Yani muhtemelen benim akademik hayatım boyunca cevabının çıkmayacağı bir şey. Belki daha gençler görürler.